Selam. Kafe latte ister misin? Kendime yapıyordum. İstersen sana da yapabilirim. Ben İpek bu arada. Klasik girişimi yapayım. Ben İpek. Vloguma hoş geldin. Bugün birçok şey yapmam gerekiyordu ve dedim ki neden İpek video açmıyorsun? Neden güzel bir vlog çekmiyorsun? Şu sütün sonunda kalması yine beni çıldırtan bir olay. Siz de yapıyor musunuz böyle, yoksa o son damlaları çöpe mi atıyorsunuz? Valla ben yapıyorum. O galiba düştü. Karşı komşu yine evi yıkıyor galiba. Ne zaman da başka lenceyi? Evet, Non guardarlo non. Ho preso tu a te uno. Ciao. Annene geldi arkadaşlar. Bilmiyorum duydunuz mu da onunla konuşuyordum. Gerçi muhtemelen keserim. Dün risotto yapacaktım. Mantarlı. Sonra bir baktım brodoğum yok. Yani kendim zaten koyuyorum hani soğan, havuç, işte biraz mantar falan ama sonuçta brodosu da tadı olmuyor. Neyse yine de yaptım. Çok tadı olmadı cidden. Dün de şey demiştim, hani onlar bize çok yakın olduğu için bir şey bittiğinde oraya gidiyorum. 5 dakika gidiyorum. Soruyorum. O da gelip benden hani isteyebiliyor. Sordum, dedik işte bende de bitti brodo biliyor musun dedi. Bugün de markete gittim, unutmuşum almayı. Neyse işte bugün tekrar dışarı çıkmıştı. Bugün de buranın pazarı arkadaşlar. Küçük de olsa bir pazarımız kuruluyor. Yani size çektiğim o pazar değil, orası bayağı büyük. Burada işte 2-3 tane tezgah oluyor. İşte yiyecek içecek falan tarzı şeyler. Marketin biraz yakınında oluyor. Markete de uğramış. Hem kendine brodo almış hem de bana almış. Durun onu da göstereyim size. Biz bunu kullanıyoruz genelde arkadaşlar burada. Hani İtalya'da da Knorr var. Kullanmak isterseniz eğer İtalya'da yaşayan bir Türkseniz. Ama bu çok lezzetli. Benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu alabilirsiniz. Ya çok kullanmamaya çalışıyorum. Biliyorum birazcık zararlı ama bunsuz da risottonun tadı olmuyor. Ne yapacağız? Yani mecbur, eğer böyle verduralı yani sebzeli bir şey yapacaksam mecbur kullanıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sizi biraz daha şöyle yakına alıyorum. Şöyle kahvem olurken size birazcık bugün ne yapacağımdan bahsedeyim diye düşündüm. Bugün şimdi ben genel bir evin temizliğini falan yaptım. Birazdan böyle bir çamaşır asmam gerekiyor. Onu bekliyorum, bitmesini bekliyorum. Birazcık Luna'yı da dışarı çıkartırım. Şurada kafası görünüyor, yavrum beni bekliyor dışarı çıkalım diye. Sonra bugün akşama doğru hazırlanacağım. Gerçi şu anda da hazırsın bekleyeceksiniz. Yüzümde hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece size bir video çektiğim için göz makyajı ve ruj kullandım. Onlar var yani, yüzümde bir şey yok. Sonra hazırlanacağım. Bir doktora gitmem gerekiyor. O doktor öncesi vaktim olursa spora gitmek istiyorum bu arada. Çünkü hani ne zamandır spor aksatıyorum ya, bilmiyorum. Ya bir şey tam yapsam diğer şeyi yapmamaya başlıyorum. Mesela bir ara İtalyanca hiç çalışmıyordum. Bu aralar düzenli İtalyanca çalışıyorum ama sporu aksattım. Bende böyle bir sorun var nedense. Ama bakın YouTube hiç aksatmıyorum. Onu hep yapıyorum. Hele bu sene daha çok yapıyorum diye düşünüyorum. Bu arada size bugünkü çektiğim videoyu çok beğeneceğinize eminim. Daha izlemediyseniz hemen gidip izleyin yani. Bilmiyorum, gerçi paylaştım. Acaba bunu mu önce paylaşacağım? Yok ya, kesin onu önce paylaşmışımdır. İtalyan evleri, Türk evleri arasındaki farkları beğeneceğinizi düşünüyorum. Ona da bir bakın izlemediyseniz henüz. İşte bugün ne diyordum? 2 tane doktora gideceğim arkadaşlar. Biri belim için, çünkü bel ağrılarım oluyor. Diğeri de akne için. Yüzümde bir şey olmadığı için zaten görebilirsiniz. Bunlar mesela akne izlerim kaldı. Ben de büyük hala akneler çıkıyor ve bu artık 31 yaşındaki bir kadın için hiç de normal bir şey değil. Türkiye'de biliyorsunuz bir doktora gitmiştim. Kahvemi ben bir alayım da geçen videodaki gibi ne taşmasın. Öyle devam edeyim. Bu arada biri bana yorum olarak şey yazmıştı. Kahvenin kültürüne aykırı şeker diye bir şey yazmıştı. Onu da yana koymak istiyorum. Yani kimisi şekerli sever. Bence bir problem yok. İsteyen istediği gibi içsin yani. Wow, çok güzel oldu. Bu ne iddia? Anneciğim. Bunlar rüya gördü arkadaşlar. Bugün şu bruschetta ekmekleri var ya, onlardan yemek istiyorum. Üzerine ben Philadelphia sürüyorum. Çok manyak güzel oluyor. Ne oldu? YouTube ışığımdan korktu. Çok fena bakıyor. Kız seni yerim, korkma. Bir şey yok anne. Bir şey yok bebeğim. Ay bu kırılmış ya içinde. Neyse. Şöyle koyalım. Bebişim bir şey yok, bir şey. Korktun mu? Şuna bir bakın. Allah aşkına korkmuş Lunetta. Bebeğim. Neyden korktun annem? Luna. Ay kızım. Şimdi bak, işin en güzel noktası, en lezzetli yeri. Kesinlikle dayanamadığım kısmı şu çeri domatesler. Bunları da üzerine koyduğunuzda manyak lezzetli oluyor.
Ve işte kahvaltı dediğin budur yani, kesinlikle. Köşeme kuruldum arkadaşlar yine. Mis olmuş, mis. Bu arada bu benim ikinci kahvaltım. Onu söyleyeyim. Birini çok erken bir saatte yaptım. Şimdi saat 11, 11:30. O yüzden biraz acıktım ama öğlen yemeği yemek gibi bir huyum olmadığı için genelde böyle pişirmeye falan da üşeniyorum. Bu tarz şeylerle geçiştiriyorum arkadaşlar. Şey diyordum ben size. En son Türkiye'de Cildiye'ye gitmiştim. Hatırlıyorsanız buralarım da benim böyle pütür pütürdü. Yani o bana ilaç falan verdi, kullandım. Sadece buradakiler geçti. Yine büyük sivilceler çıkartmaya devam ediyordum ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Çünkü artık 31 yaşındayım ve artık sivilcesiz bir hayat istiyorum. Bence isteyebilirim diye düşünüyorum. Yani o kadar lüks olmamalı hani 31 yaşındaki biri için. Ve genelde benim böyle doktor işlerimi bekletiyordum ve Türkiye'de gitme gibi bir özelliğim var. Neden bilmiyorum. Öyle bir huyum vardı. Sürekli işte Türk doktorlarına mı daha çok güveniyorum bilmiyorum. Sonra dedim ki bu sefer neden İtalya'da gitmiyorsun İpek? Bir dene, belki daha iyi gelecek bir tedavi verebilir. O yüzden doktor randevusu aldım işte Cildiye için. Hem bu işte izlerimi soracağım hem de hala akne çıkartıyorum yani bunlar için de bir şeyler. Bakalım ne diyecek, ne yapacak çok merak ediyorum. Umarım zorlu bir tedavi sürecine girmem tekrar. O zaman bayağı böyle süt falan içmem de yasaktı, bayağı zorlanmıştım çünkü. Gerçi hala yağsız süt içiyorum bu arada ama yine de hiç süt içmediğim yani hiç kafe latte yapmadığım günlere geri dönmek istemiyorum açıkçası. Bir de arkadaşlar belim için gideceğim çünkü ara ara bel ağrılarım oluyor. Ara ara bel ağrılarım oluyor. Ah dedi. Çünkü ara ara bel ağrılarım da oluyor. Onun için de bir gidip film falan çektirmem gerekiyor. Bu tarz günlerde enerjim çok düşük oluyor. Dedim ki belki vlog çekersem enerjim yükselebilir. Çünkü nedense YouTube'un sizin benim enerjimi yükseltmek gibi bir özelliğiniz var. O yüzden de vlog açmaya karar verdim. Kısacası böyle. Bugün yapacaklarımız bunlar. 2 doktor randevusu arasında biraz vaktim var. Dışarıda da bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Şimdi kendime biraz izleyebileceğim bir şeyler arıyorum arkadaşlar. Bence şöyle bir özellik var. Animelerin falan böyle bir ilk 5-10 saniyesine bakıp oradan karar veriyorum güzel mi değil mi diye. Ama bu çok tatlı görünüyor. Yani böyle bir anime bence şey olamaz hani, kötü olamaz. Ay benim hoşuma gitti, bilmiyorum. Başlangıç olarak güzel. Bence ben bugün bunu izleyebilirim. そうだって言われるんですけど割れた花が咲いたりはい人生にいなかったタイプの人に出会ってしまったで再会とか奇跡やまた会えるかな Biliyordum. Yani sadece film çekildi. Sonuçlar sonra doktora gösterilecekmiş. Şimdi diğer randevum için 2 saatim var. O yüzden bir yerlere gidelim dedik. Bu arada orada üzerimi falan çıkarttım. Saçım başım mahvoldu. Biraz arabada kendimi düzelteyim. Sonra ineceğim hemen arabadan. Geldik zaten. Şu arkadaki yere gideceğiz. Yine buldum. Nargile. Ve gerçekten nargile yazıyor arkadaşlar. Antika bir ayakkabı fırçası arkadaşlar. Bakın o bile ne kadar otantik görünüyor. Secondo me sì. Troppo bella. Şuna bayıldım arkadaşlar. Dresi var diye evin girişine koyacaksın. İşçiliğe bak. Fiyatını da göstereyim. Çok uçuk. Oh mamma mia che bellissimo questo. Bu çok harika. Arkadaşlar
Cornice stupendo, guarda. 100 liraymış. Evet, cornice si chiama un po' vecchio, però troppo bellissima. Ay bayıldım buna, çok güzel. Ve kocaman. Aşkım, it's really beautiful. Stay here, I wish how much is beautiful to my channel. Hit it. How much is big. Şimdi arkadaşlar bakın, bu kadar büyük yani, görüyor musunuz? Bayıldım. Ve 100 euro. Evet, çok güzel renk gelir ya bununla. 2000 euro. Which one 2000 euro? No, 3000, no, non è che 3000. 3000. Göstereyim mi size? Şu. Aşkım, this is even too much darling, ama beğene. Don't give one good vibes. Questo di finish, non dici. Ama it's really beautiful. Göstereceğim size bir dakika. Guarda pa. Şu 1790 lira. Ama bence bir güzellik yani bu. Şu arkadaşlar 3000 euro. 2969. Çok siyah ya. Bu eve kötü enerji verir yani bence. Gerçekten çok güzel. Ben güzel ve büyük bir olsa her şey alırmışım, onu fark ettim. Böyle bir kit aldım arkadaşlar. Bakalım eve gidince göstereceğim. Arkadaşlar çıktım. Şöyle bir reçeteyle. Doktor çok ilgilendi. Şöyle yürürken size konuşacağım ama kendimi göstermiyorum şu anda. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben Türkiye'de gittiğimde 5 dakika bile bakmamıştı yüzüme. Buradaysa kadın yarım saat yüzüme baktı ve bir şeyler verdi. Bakalım ne yapacağız. Eve geçiyorum şimdi. Yüzüm için doktora gideli bir hafta oldu. Verdiği birkaç tane ürün var ve ben bunları biraz kullanayım, inceleyeyim. Hani etkilerini bir tam göreyim. Sonra sizinle konuşayım istediğim için videoyu bir hafta sonra tekrar başlattım. Öncelikle sabah yüzümü yıkadım. Şu ürünle yıkıyorum. Böyle bir şey vardı sadece akneli ciltler için ve böyle pütür pütür 2-3 dakika boyunca oval şekilde masaj yaparak yüzünüze uyguluyorsunuz. Sonra bunu yıkadıktan sonra hiçbir şekilde havlu, peçete falan kullanmıyorum. Kendi kendine kurumasını bekliyorum. Şu anda kurudu. Ve gündüz için bu kremi kullanıyorum sonrasında. İsmi Rev Acnosal. Şöyle göstereyim. Akne tedavisi olduğu için çok fazla salisilik asit ve diğer birçok asit var. Yani şöyle bir içerik listesine baktığınızda yüzünüzü soyacağını, sizi biraz mahvedeceğini zaten söylüyor ki benim de o soyulmalarım başladı. Akşam içinse tedavi yine aynı jelle devam ediyor. Yüz yıkadıktan sonra yine kurumasını kendi haline bırakıyorum. Sonrasında böyle bir tane Sebogard diye bir kremim var. Sebogard kullanıyorum. Bu da yine çok fazla asit içerikli arkadaşlar. Bu biraz daha bence güçlü çünkü bunu sürdükten sonra biraz kaşınma da hissediyorum. Bu arada doktor bana şey söylemişti, işte bu önce bir altta zaten olan sivilcelerini çıkartacağız. Yani diyeceksiniz zaten bunlar vardı, görüyorsunuz videolarda. Bunlar şu anda sadece sivilce izi olarak kaldı arkadaşlar. Ama şurada bir tane aktif sivilce var, çıkmaya çalışıyor. Bir de hiç olmayacak bir yerde çıkmaya başladı. Şu dudağımın şu altında. Ben biraz şimdi videoyu açmadan önce ruj sürdüm çünkü şey görünüyor orası. Çok aşırı kırmızı görünüyor. Kırmızı bir nokta görünüyor ve gerçekten çok rahatsız ediyordu. Bir şey yerken falan da hatta bazen eğer çok dudağım falan değiyorsa ağrıyor. O yüzden biraz böyle son 2-3 günden beri zorluk çekiyorum. Yani umarım oradaki sivilce bir an önce çıkar ve ondan kurtulurum. Çünkü bu işten hiç hoşlanmadım. Bu arada çok fazla cildimi kuruttuğu için ve sonuçta tamam kremleri her yere sürmüyorum. Göz altıma mesela sürmüyorum ama mesela bu jeli kullandığım zaman, temizleme jelini, sonuçta suyla birlikte oralara da değmiş oluyor. O yüzden göz altlarım da çok kurumaya başladı. Ve böyle kırışık gibi, daha çok kırışık gibi görünüyor. Hani nemsiz kaldığı zaman öyle olur ya. O yüzden normalde bunu akşamları sadece kullanıyordum. Bu aralar günde 2'ye çıkarttım arkadaşlar. Bunu da şöyle göstereyim. Anti-Eta bir gözaltı kremiydi. Şimdi önce bunu süreceğim. Sonrasında da gündüz kremimi süreceğim. Ve günlük hani bakımımı bitirmiş olacağım. Bir de haftada bir yapılması gereken bir tane mikro peeling vardı. Daha hiç yapmadım. Galiba yarın yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir tane kutusu var arkadaşlar. Neye benziyor falan daha hiçbir fikrim yok. Yaptığım zaman bununla ilgili de
fikrimi söylerim. Acido Glycolico var içinde. Şöyle bir tane scrub vardı. Zaten bunu da sadece haftada bir yap dedi. Çünkü çok güçlü bir şey olduğu için yaptığım zaman bakalım ne olacak. Ama yüzünü çok soyacak dedi. Biraz gözümü açıkçası korkuttu. Bu arada çok iyi bir doktor olduğunu zaten oradan çıktığımda da muhtemelen videoda size söylemişimdir. WhatsApp numarasını ben hiç istemeden sordu. Zaten istemeyi düşünmüyordum. Hani öyle bir insan değilim, direkt isteyemem yani, ama kendisi yazdı ve fotoğraflarımı istiyor ara ara. Buna göre tedaviye karar vereceğiz dedi. Çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü tekrar gidip doktora uğraşmayacağım. Eğer mesela tedavi bana iyi geliyorsa gitmeme hiç gerek yok. Bu ürünleri bitireceğim. Arada bir haberleşeceğiz. Ama eğer tedavi bende bir değişikliğe yol açmadıysa tabii ki de gitmem gerekiyor. Bu arada kremleri böyle hepsini aynı anda sürüyorum ki hani şey olmasın. Mesela buraya değmeyeyim, anlatabiliyor muyum? Önce bir şunu süreceğim. Göz altıma değmediğimden emin olmak istiyorum. Sonra diğerini süreceğim. Bu biraz böyle yoğurt gibi arkadaşlar. Böyle biraz bir cildinizin emmesi için zamana ihtiyacı oluyor. Ya bu hiçbir sivilceme benzemiyor arkadaşlar. Dudağım da büyüdü bunun yüzünden. Alt dudağım şurası böyle bir şişkinlik. Konuşurken bile etkilediği için çok dudaklarımı birbirine değdirmemeye çabalıyorum şu anda. Okey, bu ilk kremim M'di. Şimdi diğer elimi kullanıyorum. Bu elimi asla oraya değdirmiyorum. Çünkü göz altıma zarar vermek cidden istemiyorum. Umarım yetiyordur bu kadar nemlendirmek. Çünkü gerçekten göz altında 30 yaş üstünde zaten bir savaş içerisindeyim. Böyle hafif bir yanma geldi şu anda bana ama tamam. Şu an için rutin günlük yaptığım cilt bakımım bu kadar arkadaşlar. Bu arada çok da güzel bir tane ürün almıştım. Size onu da göstereyim istiyordum. Ama akşam çok yorgundum, döndüğümde. O yüzden gösterememiştim. Onu da şimdi göstereceğim size. Şöyle bir ürün almıştım o gün arkadaşlar. Markanın ismini söylüyorum. Bella Oggi Italia. Şurada yazıyor. Aslında ben kaş için bir maskara kullanıyorum ama aynısını bir türlü bulamadım. Zaten illa aynısı da olsun demiyordum ama transparan olsun istiyordum. Yani renksiz. Çünkü bir kere şey almıştım. Essence'in böyle bir maskarası ama renkliydi. Çünkü renksiz bulamadığım için onu aldım. Sonra eve geldiğimde dedim aman Allah'ım yok böyle bir şey. Yani o kadar kötü ki. Yani ben bir şey için, bir ürün için hiç böyle çok kötü falan dememişimdir ama o cidden çok kötü. Yani hiç kaşınızın olmaması lazım. Çok yoğun bir şekilde boyuyor. Sadece şöyle bir kere yapsanız bile aşırı yoğun boyuyor. Kaşınız hiç yoksa kullanabilirsiniz. Öyle olunca tekrar gittiğimde tabii ki artık dedim yani başka bir şey deneyeyim. Ve çok tatlı bir görevliye denk geldim. Sağ olsun benim için baktı ve buldu. Şöyle içinden 3 tane ürün çıkıyor. Bu set olarak satılıyordu böyle. Şöyle tekli de vardı arkadaşlar ama ben set olanını tercih ettim. Şimdi neler var içinde size göstereceğim. Bu arkadaşlar sadece kaş için maskara, o transparan olan, yani asıl istediğim ürün buydu. Sonra içerisinde eğer boyamak istiyorsanız şöyle bir tane kalemi var. Bu arada renk tonu olarak da hangi renk tonu almışım? Bir dakika bakacağım. Medium blonde almışım arkadaşlar. Bu sonradan aklıma gelip bakmam. Gerçi kız bana uygun olanı vermişti, hatırlıyorum. Yani böyle bir tane kalem var arkadaşlar ve şu kısmı da fırçası, eğer kullanmak istiyorsanız şöyle göstereyim. Şu kısmı da böyle fırçası arkadaşlar. Ve bir de şöyle cımbız var. İçinde vardı diye aldım. Aslında benim cımbızım var ama sonuçta set yani. Dediğim gibi bu tek satılıyordu. Tek 5 euroydu. Yanlış olmasın, 5 euro diye hatırlıyorum. Set şeklinde de 10 euroydu. Ben set olarak almayı tercih ettim. Çünkü arada bir sadece bunu da kullanabilirim. Bazen çok dökülüyor. Yani döküldüğü de oluyor. Şu an mesela doğal halinde hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Ama şurada mesela bir açıklık var. Şu altta bir açıklık var. Bazen sadece o gözüme batıyor. Battığı zamanlar hafif boyuyorum açıkçası. Öyle yani. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Umuyorum izlerken eğlenmişsinizdir. Biraz böyle hani doktora giderken çekmek istedim ama doktor dışında benim de planlamadığım bir şekilde kullanılmış eşyalar marketine gitmek, Market Eder Usato'ya gerçekten harika oldu ne zamandır gitmek istediğim bir yerde. Ve sizi de götürmeyi, orayı çok seviyorum. Yani galiba ara ara gidiyoruz değil mi birlikte? Daha önce de 2 kere falan götürmüştüm diye hatırlıyorum. Nedense bana o tarz yerleri, ya bir şey almasam da gezmeyi seviyorum. Onun dışında yeni kullandığım şeyleri de size göstermiş oldum. Birlikte göreceğiz bakalım bu sefer işe yarayacak mı? Bu kanal varkenden beri 2. kez akne için tedavi oluşum. Biri ilaçlıydı, bu ilaçsız olan tedavi. Bakalım bu sefer işe yarayacak mı? Ben çok meraklıyım açıkçası bu konuda ve biraz umudunu kaybetmiş bir hastayım akne konusunda. Umuyorum bu sefer olsun artık ya. Yani şu yüzüme bir şey sürmeden çıkmak istiyorum artık ben de böyle. Bir şey olmasın, yüzümde kalmasın istiyorum. Umarım olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ya böyle
Aslında güzel hedeflerin söylenmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bazen korkuyorum ama hadi söyleyeyim artık diyorum kendime. Bir cesaret veriyorum kendime. Yani bu sene mümkünse artık kanal büyüsün istiyorum arkadaşlar. 5.000, 10.000 falan olsun istiyorum yani. Lütfen o yüzden eğer hala abone değilseniz abone olun. Sizinle bu hayalimi paylaşıyorum çünkü gerçekten belki söylenince oluyordur. Yani bu zamana kadar böyle çok hani hedef sayı falan söylemedim. Belki de söylemek gerekiyordur. Bir de böyle deneyelim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.